Işık hızını aşmak mümkün mü? Bak şöyle düşünelim. Eğer evrende bir hız limiti olmasaydı, işler gerçekten garipleşirdi. Yani sadece hızlı gitmek meselesi değil bu. Doğanın nasıl çalıştığını kökten değiştirirdi. Ama doğa bize diyor ki, buraya kadar, daha ötesi yok. Bu sınırın adı ışık hızı. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Oldukça hızlı değil mi? Şimdi görelilik kuramı dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Ve bunu ortaya atan kişi de şu adam, Albert Einstein. Ama merak etme, bunu anlamak için Einstein olmana gerek yok. Şimdi sana küçük bir oyun oynayacağım. Diyelim ki elinde bir cisim var, onu itiyorsun, biraz daha itiyorsun, daha da hızlandırıyorsun. Tamam diyorsun, biraz daha hızlandırırım, ne olacak? İşte burada doğa sana şöyle cevap veriyor. Öyle kolay değil. Çünkü hız arttıkça o cismin kütlesi de artmaya başlıyor. Ve bunu anlatan bir denklem var. Şimdi bu denkleme bakınca korkma. Gerçekten basit bir fikir söylüyor. Diyor ki, eğer hızın ışık hızına yaklaşırsa, alttaki ifade sıfıra yaklaşır. Ve matematikte bir şeyi sıfıra bölersen ne olur? Patlar, sonsuza gider. Yani kütle sonsuz olur. Şimdi burada dur ve düşün. Sonsuz kütle demek ne demek? Onu hareket ettirmek için sonsuz enerji gerekir. Ve evrende sonsuz enerji yok. Yani doğa sana çok net bir şey söylüyor. Işık hızına ulaşamazsın. Ama bilim insanları burada durmadı. Acaba gerçekten mi? Dediler. Ve parçacık hızlandırıcılar yaptılar. Elektronları, protonları aldılar ve onları inanılmaz hızlara çıkardılar. Ve ne oldu biliyor musun? Gerçekten de hız arttıkça kütle arttı. Yani bu sadece güzel bir denklem değil, gerçek. Ama işin eğlenceli kısmı şimdi başlıyor. Çünkü bazı insanlar dedi ki, peki ya ışık hızından daha hızlı giden bir şey varsa? Buna da bir isim verdiler. Takyon. Kulağa havalı geliyor değil mi? Ama küçük bir sorun var. Kimse hiçbir zaman böyle bir parçacık görmedi. Tam her şey netleşmiş gibi görünürken evren dedi ki, bir dakika, sana bir şey göstereceğim. Gökbilimciler çok uzaklardaki tuhaf cisimleri incelemeye başladılar. Kuasar. Bunlar öyle sıradan şeyler değil. İnanılmaz enerji yayıyorlar. Çoğu insan merkezlerinde dev bir kara delik olduğunu düşünüyor. Sonra bir şey fark edildi. Bu kuasarlardan çıkan jetler hareket ediyordu. Ama öyle böyle değil. Hesapladıklarında sanki ışık hızının 7 ile 10 katı hızla gidiyorlardı. Şimdi burada dur. Eğer bu doğruysa bütün fizik çöker. Einstein yanılmış olur. Ama bilim insanları hemen şunu sordu. Gerçekten mi öyle, yoksa biz mi yanılıyoruz? Cevap gerçekten çok güzel. Bunu açıklayan kişilerden biri de Martin Rees. Dedi ki, bakın, aslında hiçbir şey ışık hızını aşmıyor. Ama bize doğru, ışık hızına çok yakın hızlarda hareket ediyorlar. Şimdi sana bir örnek vereyim. Bir şey düşün. Sana doğru neredeyse ışık hızında geliyor, 300 yıl boyunca hareket ediyor. Ama bu sırada sana çok yaklaşıyor. Yani yaydığı ışık sana çok daha kısa sürede ulaşıyor. Sonuç? Sen diyorsun ki bu şey 300 yılda değil, birkaç yılda buraya geldi. Ama aslında gelmedi. Sen sadece öyle görüyorsun. İşte buna diyoruz ki süper ışık hızı görünümü. Yani gerçek değil. Ama gözlemler öyle söylüyor. Bu fikir zamanla güçlendi. 1978'de kendi galaksimizde bir sistem bulundu. SES 433. Bu sistem uzaya iki yönde madde fışkırtıyordu. Ve bu maddenin hızı ışık hızının %25'i kadardı. Şimdi düşün. Eğer böyle küçük bir sistem bunu yapabiliyorsa, kuasarlar neler yapabilir? Ve işte olayın özü şu. Evren seni kandırmaz. Ama seni kolayca yanıltabilir. Gördüğün şey her zaman olan şey değildir. Ve belki de en güzel tarafı şu. Bilim, imkansız denileni sorgular.
Ama bunu yaparken doğanın kurallarına saygı duyar. Yani hayır, ışık hızını aşmak hala mümkün değil. Ama onu aşmış gibi görünen şeyleri anlamak, işte bu gerçekten büyüleyici. Ve belki de bilim dediğimiz şey tam olarak budur. Yanılsamaların içinden gerçeği çekip çıkarmak.